Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim sadece bir adet yumurtayla çok lezzetli pankek hazırlayacağız. Sizleri daha fazla bekletmeden bu lezzetli tarifin yapım aşamalarına geçelim. Pankekin hamurunu çırpmak için derince bir kabın içerisine bir adet yumurta, 2 yemek kaşığı tepeleme dolusu toz şeker, 1 su bardağı 200 milimlik bardaklarla süt. Burada 1 su bardağı yani 1,5 su bardağı un ilave ettim ama daha sonrasında 1 yemek kaşığı dolusu un daha ilave ettiğim için sizlere tavsiyem 2 su bardağı silme şeklinde un ilave edebilirsiniz. 1 adet kabartma tozu, 1 adet de vanilya ilave ettim, birer paket. Öncelikle malzemeleri karıştırdım. Bu esnada unu birazcık tozunu az geldi. 1 yemek kaşığı kattım. Sizler bunu 2 su bardağını çevirerek tam ölçüde yapabilirsiniz. Benim hazırladığım pankekler biraz daha kek kıvamında böyle cıvık değil. Koyu olursa daha güzel kabarıyor. Gördüğünüz gibi olması gereken kıvam tam da bu. Sizlere tavsiyem 2 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ilave edebilirsiniz hamuruna. Ben böyle sıkma aparatım vardı. Onun içine boşalttım. O şekilde pişirdim ama kaşık kaşık da dökebilirsiniz. Kapağını kapatıyorum. Pişirmek için ocağımın başına geçiyorum. Şöyle yapışmaz bir tava kullanmanızı tavsiye ederim. 1 çay kaşığı kadar böyle çok az sıvı yağ koyup peçeteyle siliyorum. Sadece bu işlemi bir kere yapıyorum. İstemiyorsanız da katmayabilirsiniz de. Ben içerisine katmayı unuttuğum için bu işlemi yapıyorum. Ama içerisine 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ katarsanız hamurunuza sıvı yağ sürmeyebilirsiniz tavanıza. Biraz aralıklı olacak şekilde hamurları dökün. Yoksa yayılıyor, birbirine yapışacaktır. Tavamın aldığı kadar hamuru sıkıyorum ve üstü böyle göz göz şişmeye başlayınca, kabarmaya başlayınca çeviriyorum. İlk pişirdiklerim bu şekilde böyle çizgili gibi oluyor ama daha sonrasında düz oluyor. Çünkü yağda piştiği için bu kıvam böyle, görüntü bu şekilde oluyor. Daha sonra zaten göreceksiniz kıvamı değişiyor. Yani görüntüsü değişiyor. Yana kaydırıyorum. Boş gelen kısımları tekrar sıkıyorum. Pişenleri şöyle çeviriyorum, bakıyorum. Pişenleri kenara alıyorum. Eğer bu şekilde bir renk yani görüntü istiyorsanız sürekli yağlayarak da pişirebilirsiniz pankeklerinizi. Daha sonraki görüntüler aynen bu şekilde oluyor. Ama yumuşacık, çok lezzetli oluyor. Çok da güzel kabarıyor. Hepsini böyle ters düz ederek, çevirerek pişireceğim. Çok altını yüksek açmayın. Orta ateşte pişirebilirsiniz. Ne yüksek ne de çok aşırı kısık. Çok aşırı kısık da pişirirseniz pankekleriniz kuruyacaktır. O yüzden çok kısıkta da pişirmemenizi tavsiye ederim. Orta ateşten biraz daha düşük. Gayet iyi. Ben en büyük ocağın en kısığının biraz daha yükseğinde pişirdim. Diğer kalan hamurları da aynı şekilde sıkıp bitiriyorum. Ortalama bir 20 tane kadar pankek çıkıyor. Bu yapacağınız büyüklüğe, küçüklüğe göre değişebilir. Gördüğünüz gibi yağ gittikçe artık görüntü bu şekilde oluyor. Sonuncu hamurları da pişirip artık sunuma geçiyorum. Ben böyle kahvaltıda hazırladığımız reçel, kahvaltılık çikolata ve balla servis etmeyi tercih ettim. İnanın o kadar lezzetli, yumuşacık bir pankek oluyor. Böyle 2 tane, 3 tane yumurtaya hiç gerek yok. Ben böyle birazcık bal sürdüm, biraz saralli kahvaltılık çikolata sürdüm ama
Sizlere göstermek için tabii ki bu şekilde tüketmiyoruz. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. 1'den 10'a kadar videonun yorum kısmına puanlarınızı bekliyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.